Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Sayın Maliye ve Hazine Bakanımız Mehmet Şimşek'in bugün yapmış olduğu açıklamalarla birlikte görevi devralmış oldu. Peki pazartesi günü piyasalarda neler olacak? Dolarda, altında ne gibi değişimler? Borsa tarafında ne gibi değişimler, ne gibi dalgalanmalar bizi bekliyor olacak? Sayın Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu açıklamalara da değinerekten piyasalarla ilgili bizim de reel açıklamalarımız olacak sevgili dostlarım. Öncelikle bir Sayın Bakan'ın neler söylemek istediğini biraz tartışalım. Sayın Bakan'ın açıklamalarında şöyle bir vurgu vardı. Çok önemli, benim de önemsediğim bir vurgu. Özellikle Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönmekten başka çaresi kalmamıştır şeklinde bir açıklama yaptı Sayın Bakan. Buradan anladığımız kadarıyla önceki ekonomik olaylardan ve politikalardan Sayın Bakan'ın pek de memnun olmadığı anlaşılıyor ve yeni politikalarla birlikte ekonomiye geri döndüğünün sinyalini buradan anlıyoruz. Yani bakan daha rasyonel, daha gerçekçi politikaları uygulayacağını burada bildirmiş durumda. Peki nas ne olacak? Burada gene arkadaşlarımızın sorusu vardı. Nas mı, faiz mi? Şimdilik bakanın yapmış olduğu açıklamalardan anladığımız kadarıyla rasyonel ekonomiye geri döneceğiz şeklindeki açıklamalarına baktığımız zaman arkadaşlar nas'ın bir miktar rafa kaldırılmış olduğunu buradan anlayabiliriz. Sayın Bakan konuşmasının devamında toplumsal refahı arttırmak için bakın önümüzdeki dönemde şeffaflığın şart olduğundan bahsetti. Böylelikle daha şeffaf bir politika sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplin getirilmesinin şart olduğunu söyledi. Buradan da ne anlayabiliriz? Buradan önümüzde arkadaşlar bir emeklilere verilecek zam oranları, asgari ücretliye verilecek zam oranları var. Fakat Mehmet Şimşek'in eski dönemlerdeki gibi elinin çok da açık olacağını zannetmiyorum. Artık emeklilerin ve asgari ücretlilerin maaş farklarında daha disiplinli, daha az miktarlarda zamlar geleceğini düşünüyorum. Bu yüzden de arkadaşlar çok da umutlanmamakta fayda var. Çünkü mali disiplini sağlayabilmek için Mehmet Şimşek'in maaş zam oranlarında elinin çok da açık olacağını düşünmeyen taraftayım arkadaşlar. Çünkü fiyat istikrarının sağlanabilmesi için en büyük temel hedeflerinden birinin mali disiplin olacağını belirtiyor Sayın Yeni Bakanımız Mehmet Şimşek. Peki orta vadedeki hedeflerinin enflasyonu yeniden tek hanelere düşürmek olduğunu da açıklayan Mehmet Şimşek bunu nasıl başarabilecek? Böyle bir elinde sihirli değnek var mı? Buna da hemen değinelim. Arkadaşlar böyle bir enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürebilmek için Sayın Bakan'ın faiz artışına gitmesi şart. Tüm dünyada rasyonel olarak enflasyonu düşürebilmek için biliyorsunuz faiz artırımlarına gidiliyor. Bizde ise tam tersi bir olay oldu. Biz faiz indirimleri döngüsü içerisine girdik. Böylelikle enflasyonun yükselmesi ülkemizde daha yüksek seviyelerde görülmeye başlandı. Şimdi reel, rasyonel politikalara geçmekle birlikte buradan anladığımız kadarıyla faizlerin yükselmesine arkadaşlar izin verilecek. Düşük faiz politikasından vazgeçilip yüksek faiz politikasına gidilecek. Çünkü bu şekilde tüm dünyanın yaptığı gibi enflasyonla mücadele şekli yöntemine tekrardan dönülebilecek arkadaşlar. Bunun neticesinde Mehmet Şimşek'i bekleyen en büyük sorunlardan bir tanesi de cari açık. Biliyorsunuz cari açık artık son 20 yılın en yüksek seviyelerinde gelişen bir cari açık. Şimdi cari açığı düşürebilmek için Mehmet Şimşek'in dolar üzerinde ne gibi bir politika uygulaması gerekti? Onun için de arkadaşlar bakın dolar kurunda belli bir seviyeye kadar yükselişlere izin verilmesi gerekli. Çünkü dolar kurunu ne kadar ucuz tutarsanız bu ucuz tutmakla birlikte maalesef ki dolar kurunda cari açık gün geçtikçe artacak. Cari açığın artması demek de sizin daha çok dolara ihtiyacınız olması anlamı taşıyacak. Benim düşünceme göre dolardaki yükseliş kademeli olarak devam ettirilecek. Hükümetin veya Mehmet Şimşek Bey'in aklındaki miktar ne kadardır şimdilik bilinmiyor. Ama benim açımdan 24-25 liralar civarına doğru bu dolar Türk lirasındaki yukarı yönlü harekete izin verileceği yönünde. Pazartesi günü piyasaların açılmasıyla birlikte dolar Türk lirası tarafında aşağı yönlü hareketler izleyebiliriz. Bizler için aşağı yönlü hareketlerde özellikle 19 lira 50 kuruş seviyesi önemli bir destek niteliği taşıyor arkadaşlar. Bu 19 lira 50 kuruş seviyesini sizlerle birlikte takip edeceğiz. Ama bunun daha altlarına izin verilir mi? Buradan tekrardan dolar Türk lirası toparlayabilir mi? Onu inanın ben de henüz bilmiyorum. Çünkü Mehmet Şimşek'in açıklamalarındaki durumda ne kadar kararlı olduğunu piyasalar görmek isteyecektir. Buradan
biz de izleyeceğiz. Açıklamaları takip edeceğiz ve bu açıklamaları ben de sizlerle birlikte paylaşmaya devam edeceğim. Geri çekilmelerde dediğim gibi dolar Türk lirasında 19 lira 50 kuruş seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketler yine bizler için 20.55 seviyesinde önemli bir destek bölgemiz var. Bu 20.55 haftalıkta üstünde kapanış olduğu için şimdilik kuvvetli bir destek bölgesi olarak takip edeceğimiz alan. Yukarıda da 21 lira 76 kuruş seviyesindeki bir bölgemiz bulunuyor. En kısa yönden bizler için dolar Türk lirası özellikle takip eden sevgili dostlarımız için ilk takipte kalınacak olan 20 lira 55 kuruş seviyesindeki destek olmalı. Piyasalar çünkü bu desteğin altında bir satış görmedikçe hala da yukarı yönlü 21 lira 76 kuruş seviyesine doğru fiyatlamaları yapmak isteyecektir sevgili dostlarım. Önümüzde bir FED toplantısı var. Biliyorsunuz FED'de artık faiz kararlarında özellikle Haziran ayı için yapmış olduğu bazı tahminler var. Bu tahminler doğrultusunda da FED faiz arttıracağı yönünde döngüye girmiş durumda. Benim düşünceme göre FED Haziran ayında faiz arttırımına gitmeyecek arkadaşlar. Bence ya sabit bırakacak ya da herhangi bir faiz artışı yapmayacak. Altın tarafına baktığımız zaman pazartesi günü altın piyasasında neler olabilir? Hemen sizlerle birlikte oraya da bir bakalım. Özellikle altının ons tarafına baktığımız zaman arkadaşlar altının ons tarafında takip ettiğimiz önemli bir seviye var. Yukarıda 1980 bölgesi direnç olmuş durumda. Aşağıda bu sarkmaların 1940 dolar seviyesine kadar gelebileceği ile ilgili yorumumuz vardı. Gene 1940 dolar bizler için önemli bir destek konumunda. Daha aşağılara doğru sarkmalar görülebilir ise de 1920 dolar seviyesindeki özellikle desteği iyi bir şekilde takip etmek lazım. Çünkü 1920 dolar bölgesinden geçen destek altının onsu için önemli bir de bölge, yükseliş trendinin geçtiği bir bölge. O yüzden altın takip eden arkadaşlarımız ons bazındaki altında da 1920 dolar seviyesini dikkatli bir şekilde takipte kalsınlar. Çünkü biliyorsunuz ABD borç krizi çözüldü. Bu artık bir yasalaşma süreci içerisine girmiş durumda. Büyük bir ihtimalle de artık Biden'ın imzalamasıyla bu süreç başlamış oldu. Bu da altın tarafında hafif aşağı yönlü sarkmalara sebebiyet verebilir. Gram altın tarafındaki son duruma da hemen sizlerle bakalım. Gram altın 1245 benim için önemli bir destek bölgesi. Hala bu destek bölgesini ben korumanız gerektiğini düşünüyorum. Bunun üzerinde kalındıkça yukarıda 1307 ilk yakındaki destek bölgesi. 1307 lira üzerindeki rakamlarda ise gram altın tarafında da gene arkadaşlar yukarıdaki 1407 TL hedefi gram altında hala da sabit bir şekilde duruyor. Beklentilerimiz doğrultusunda cari açığı düşürebilmek için dolar kurunda hala da yukarı yönlü yükselişe hükümet tarafı, ekonomi tarafı kararlıysa bir müddet daha doların yükselişini yukarı yönde bırakacaklarından dolayı bu da gram altın tarafına olumlu yansıyacaktır ve 1407 civarlarına doğru gram altındaki yükselişlerde devam edecektir diye düşünüyorum. Euro Türk lirasına baktığımız zaman Euro'daki hareketler de gene dolar bazlı hareketler gibi yukarı yönlü olabilir arkadaşlar. Euro'da takip ettiğimiz önemli destek ve direnç bölgeleri gene bizlerin de takibinde olacak. Aşağıda özellikle 22 seviyesinden geçen desteğimiz var. Kısa vadede bu destek takip edilebilir. Yukarıda da 22.55 civarlarında geçen arkadaşlar. Orada da kuvvetli bir direnç bölgemiz mevcut. Euro'da bu direnç bölgeleri takip edilecek. Eğer ki bu ekonomik sorunlar, para bulma durumları çözülmezse Euro'da da yukarı yönlü sert hareketlerin devamını sizlerle birlikte bekleyebiliriz. 21.16 en kuvvetli destek bölgesi, haftalık bir destek bölgesi. 21.16 sıkı takip edilecek. Yukarıda da 22.80 direnci bizlerin haftalıkta özellikle kapanışlarda takip etmemiz gereken önemli bölgeleri içerisinde olacak. İlerleyen dönemler içerisinde mali politikaların belirginleşmesi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın vereceği destekler de çok önemli. Bu destekleri de görebilirsek arkadaşlar, evet kurlarda aşağı yönlü bir istikrar sağlanabilir. Fakat dediğim gibi cari açığı kapatabilmek için önce yukarı yönlü bir hareket, daha sonrasında bir stabil süreçte başlatılabilir. Piyasaları iyi takip etmek bu aralar faydalı olacaktır diye düşünen taraftayım. Sterlin Türk Lirası'na baktığınız zaman da şu an 25.85 civarlarında bir sterlin Türk Lirası. Sterlinde neler olabilir? Sterlinde 24.62 önemli bir destek, kuvvetli bir destek. Bu destek takibinizde olsun. 24.62 desteği üzerinde 26 lira 50 kuruş direnci mevcut. Aşağıda 24.62, yukarıda da 26 lira 50 kuruş sterlin yatırımcılarının takip etmesi gereken önemli seviyeler arasında. Birazdan borsaya da gireceğiz arkadaşlar.
Hemen Bitcoin tarafına da bir göz atalım. Bitcoin'de önemli hareketler. Evet, Bitcoin 26.500 dolar seviyesi önemli bir seviye ve Bitcoin'de ben hala da yukarı yönlü seyrin bitmediğini düşünüyorum arkadaşlar. Bizlerin özellikle 22.430 dolar seviyesindeki hareketin Bitcoin'de yukarı yönlü seyrinde arkadaşlar bu 28.000 dolar seviyesi gerçekten önemli bir seviye olacak. 28.000 doların kırılması durumunda Bitcoin'de ilk etapta 35.000 dolar, ardından da 52.000 dolar seviyelerine doğru gidecek yüksek ve kuvvetli bir boğa yükselişini sizlerle birlikte yaşarız diye düşünüyorum. Ama onun için öncelikle şu 28.000 dolar seviyesi üzerinde kalıcılığı görmemiz Bitcoin'de de şart. Aşağıda 26.350 dolar destek, yukarıda da şu an için 28.100 dolarlar seviyesi direnç konumunda takip edilmeli. Borsa tarafına hemen geçelim. Pazartesi günü özellikle Borsa İstanbul tarafında neler yaşanabilir? Arkadaşlar bakın, piyasaların sevdiği türden açıklamalar Sayın Mehmet Şimşek tarafından yapıldı. Bu da pazartesi günü borsalar tarafında olumlu seyrin devam edeceğinin sinyallerini bize vermiş durumda. Zaten Mehmet Şimşek haberleriyle birlikte bizler de yatırımlarımızın bir miktarını borsa tarafına kaydırmıştık ve bu yatırımlarımızda da ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkmış durumda. Bir miktar satışla karşılaşılsa dahi, Borsa İstanbul tarafında bir miktar satışla karşılaşılsa dahi tekrardan toparlayıp Mehmet Şimşek ve açıklamalarının etkisiyle birlikte Borsa İstanbul'da yönün yukarı olacağını düşünüyorum. Özellikle 5148 direncinin geçilmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketler daha da sertleşecek ve 5421 puan seviyesine doğru borsada yükseliş devam edecektir. Ola ki Mehmet Şimşek orta ekonomi üzerine yapmış olduğu arkadaşlar öngörülerinde başarılı olur ise yabancı yatırımcıları da çekmeyi başarabilir, dışarıdan bir kaynak bulmayı da başarabilir ise borsada bir 9.000 puan seviyesine doğru tekrardan bir rally görme ihtimalimiz de oldukça yüksek. Borsadaki arkadaşların da sakin olması, yeni süreci dikkatli bir şekilde takip etmesinde fayda var diye düşünüyorum. O yüzden dolar olsun, altın olsun, borsa olsun, arkadaşlar kripto paralar olsun, pazartesi günü bir miktar izlenmeli. Önemli vermiş olduğum kritik desteklerin dikkatli bir şekilde takip edilmesi. Bu desteklerin altındaki kapanışta bir miktar daha böyle kendimizi daha stabil bir duruma getirebilecek hareketlerde bulunması, TL tarafına geçilecek pozisyonların alınması, tabii %100 olarak değil, bu %10'luk miktarlar şeklinde değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Tabii burada saydıklarımızın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece benim kişisel kendi öngörülerimi yansıttığım bir platformdur. Son karar verecek olan sizlersiniz. Uzmanlara da danışın. Gerekli araştırmalarınızı da yaptıktan sonra kendi son kararlarınızı buna göre vermenizde fayda vardır diye de düşünüyorum. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.